Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Ateş Kristali rehberine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda ateş kristali nedir, nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Yani aklınıza gelebilecek her türlü sorunun cevabını vermeye çalışacağız diyeyim. Yanımda Serhat var, bana her zaman gibi eşlik ediyor. Serhat'cığım selamlar. Elimizden geldiğince detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışalım. İlk Başlayalım Çağrı o zaman. ateş kristali çağı ilk başta ne zaman geliyordu? Hatırlıyor musun abi? Çağrı şeyden sonra geliyor. Eyaletin ilk şatosundan biraz sonra geliyor. Yani ilk SVS'ye kadar ateş kristali gelmiş oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyle diyeyim. Tamamdır. Hatta şey zaten eyaletin ilk sıralamasına giren, ilk 20 fırın Onu da sıralamasına gösterir girene de misin bize? 60 ateş kristali veriyor. Şöyle göstereyim. Evet. Burada da Eyalette sen ilk girememişsin. 30 fırına ulaşan ilk 20 kişi. Yani çok da önemli bir şey değil çünkü ateş kristali oyunda hiçbir şey neredeyse arkadaşlar. Onu söyleyelim. Kesinlikle. Ben bir de şey hatırlıyorum abi. O geldiği gibi direkt paketler geliyordu ve inanılmaz kötüydü o paketler diye hatırlıyorum. Tabii tabii ya oyun başı ateş kristali falan çok zor zaten. Onu söyleyelim. Ha, Kesinlikle. her zaman çok zor da paketler oyun başı ateş kristaline inanılmaz kötü. Tamamdır. Şimdi soru cevap şekline gidelim. Daha umarım anlaşılır olur bu şekilde. Ben sana izleyicilerimizin sorularını aktarayım. En azından şu ana kadar bana gelen sorular. Abi ateş kristali ne işe yarıyor? Ateş kristali şu işe yarıyor. Fırınımız 30 olduktan sonra arkadaşlar belli bir süre sonra oyunda yeni bir aşama açılıyor. Aslında oyunun asıl başlangıç yeri burası düşündüğünüzde. Fırının üstüne ateş kristaliyle fırınları ve diğer binaları yükseltme geliyor. Toplam Bu hangi bize ne binaları sağlıyor? yükseltebiliyoruz? Yükseltebildiğimiz binalar fırın, elçilik, komuta merkezi, revir ve kamplar. Oyunun Tamamdır. 230. gününde de akademi açılıyor. Oraya ayrıca değiniriz. Tamamdır. Peki şey soracağım sana. Ateş kristalinin bizim için değeri ne? Yani Ateş neyi mi kristalinin diğeri yükseltiyor? şu. Şunu söyleyelim. Ateş kristali bizim yani en önemli noktamız zaten burada. Kampları yükselttiğimiz için ateş kristalli asker seviyesi elde ediyoruz. FC1 asker, FC4 asker, FC5 artık kaça kadar bastıysa. Oyunda tutunmak için bu çok önemli bir şey. Yani oyunda şatoda vesaire etkinliklerde, rallilere vesaire katılabilmek istiyorsanız, böyle ittifakta aktif derecede oynayabilecek bir oyuncu olmak istiyorsanız, ateş kristali seviyenizin her zaman eyalete göre iyi bir konumda olması gerekiyor. O yüzden bu oyunda çok önemli bir nokta. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Bence en önemli kısmı bu zaten. Özellikle katılan oyuncular için belli bir yerden sonra. Çünkü artık sizi savaşlarda şeye bile almıyorlar. Seferberliğe bile dahil etmemeye başlıyorlar. Yüksek ateş kristali seviyesi istiyorlar. Peki bakalım yüksek ateş kristali seviyesine ulaşırsak bizim kahramanlarımıza ne gibi özellikler ekleniyor? Şimdi kamplara gelelim. Önce ya direkt hatta ben şu sayfadan göstereyim. Ben de şu an 8'e kadar açık. İlk başta zaten sizin eyaletinizde bunlar aşama aşama geliyor arkadaşlar. Eyaletin size ilk ateş kristali açıldığında siz FC 3'e kadar yükseltebiliyor olacaksınız. Belli bir günden sonra Gen 3'ün ortaları, Gen 3'ün sonlarına doğru diyeyim hatta. FC 5'e kadar yükseltmeler açılacak. Ve oyunun 330. gün civarlarında yani Gen 5'in sonlarına doğru da mı diyeyim ortalarında falan filan da FC 8'e yükseltme açılıyor. FC 10 da zaten 500. güne doğru bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam Çağrı. Evet herhalde öyleydi. Ee, Şimdi bizim burada ana eşiklerimiz zaten 3, 5 ve 8. Bizim burada asıl elde etmek istediklerimiz bunlar. FC 3'te biz bu asker sınıflarımıza eklenen yetenekleri açmaya çalışıyoruz öncelikli olarak. Ya tabii ki ilk önceliğimiz zaten piyade. Hepsini ayrıca ya tek tek kısaca gösteririm, o ayrı bir konu. Asıl meselemiz burada mesela hızlı bir şekilde FC3 piyadeyi elde etmek. Neden? Çünkü oyunda yetenek hasarlarının ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kahramanlarda da aynı şekilde. Bu askerlerin kendi yeteneklerinin olmasında da aynı noktada. Bu yetenekler çok önemli. Zaten rallilerdeki bu yüksek ateş kristali arama seviyemiz burada sadece askerin gücü değil, bu yeteneklerin de yüksek seviye olmasını istememizden kaynaklı. Öyle söyleyelim. Kesinlikle. Onun Aynı dışında zamanda şeyi de atlamayalım. Her ateş kristali seviyesi atladığında kahramanımızın da piyadenin özellikle saldırı, savunma, sağlık ve öldürücülük oranları da gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseliyor. tabii tabii burada görüyorsunuz zaten. Her biri yükseliyor. Yani genel olarak zaten arkadaşlar sizin ateş kristali seviyeniz ne kadar yüksekse askerlerinizin sizin kalenizin yakılması da o kadar zor oluyor. Çünkü askerleriniz o kadar daha güçlü oluyor. Bunu söyleyelim. Kesinlikle.
Şeyi de söyleyelim istiyorsan Çağrı. FC 3'e kadar, 5'e kadar vesaire ne kadar toplamda ateş kristali gerekiyor tüm binalara, onları da söyleyelim. Tamam, şu an benim elimde görseller var. Bu görselleri buradan biraz amatörce göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz buradan bakın, isterseniz de bu elimdeki resimlerin linkini ekleyebilirim değil mi Serhat, açıklamaya? Arkadaşlar Ekleyebilirsin. Ben faydalansın. direkt, ben direkt sesli olarak da söyleyeyim. Yani arkadaşlar FC 3 tüm binaları fullemeniz size yaklaşık 7.000 civarı bir ateş kristaline mal, Ben mal şu an oluyor. Belki ekranda da biraz daha fazla. göstereyim arkadaşlara. Şu an FC1'i gösteriyorum. İşte, Yani 7.500 civarı bir ateş kristali evet. FC3 tüm binalara gerekiyor. Bu arada şey de söyleyelim arkadaşlar. Biz her binaya ateş kristali basmıyoruz. Onları daha bu miktarları söyledikten sonra da söyleyeceğiz. FC3 7500, ondan sonra bir 8500 9000 ateş kristali daha da şey isteniyor. FC5'e kadar gelmek için isteniyor. Yani sizin FC5'in tüm binalarını yapmanız için toplamda 17.000 ateş kristaline ihtiyacınız var. Evet. Oyun size düzenli olarak etkinliklerden, Fener'den vesaire her yerden, Fener'deki canavarlardan falan filan size ateş kristali sağlıyor. Ben kesmişim şimdi ama. Sizin sürekli günlük olarak bu ateş kristallerini toplamanız lazım Evet ve zaten. ateş kristali elde etmek için de mağaza videomuzu izlemişsinizdir arkadaşlar. Eyalet mağazasında, eyalet savaşı mağazasında, en güçlü mağazada ateş kristallerini kaçırmamaya çalışın. Tabii, hatta buradan sadece bunları alacaksınız arkadaşlar. Başka hiçbir şey almayacaksınız, öyle Kesinlikle. söyleyelim. Şeyi de söyleyelim istersen, günlük ateş kristali alma da geliyordu FC5'ten önce. Sağ Tabii, aşağıda. tabii ki. Şimdi buraya kristal laboratuvarı açılıyor arkadaşlar. FC5 açılmadan önce miydi veya o bölgelerde işte Önceydi, o evet. civarlarda. İlk başta size bu yukarıdaki kısım açılıyor. Günlük 5 kere yanlış hatırlamıyorsam ilk Evet, daha başta. sonra 6 oluyor. Hatta 7 oluyor FC8 geldiğinde bu. Kaynak karşılığında size ateş kristali veriyor. Bunun oranları var. Şansınıza bu 2 gelir, 3 gelir, 5 gelir. Buradan günlük ortalama 12, 10-12 civarı ateş kristali alabiliyorsunuz. Şanslıysanız bu, ya çok çok şanslıysanız 25'e bile çıkar, 30'a bile çıkar, öyle diyelim. Şeye de değinelim. FC 5'ten sonra 8'e kadar gelirken artık sizden binaları yükseltmek için arıtılmış ateş kristalleri de istenmeye başlanıyor arkadaşlar. Arıtılmış ateş kristali zaten başlı başına bir sorun. Çünkü bunun tanesi, bak, gördüğünüz üzere ben daha bu haftanın arıtmalarını yapmadım. Benim binaları şu an FC8 yaptığım için ihtiyacım yok. Normalde bunları hiç kaçırmıyorum haftalık olarak. Ee, Bunu her 20 çevirmenizde haftada bir yenileniyor bunlar. Bunların miktarları artmaya başlıyor. Şöyle gösterelim. İlk başta bir ilk 20'yi 20 ateş kristali bedelle çeviriyorsunuz. İkinci 20'yi 50 ateş kristali bedelle. Üçüncü 20'yi 100 ateş kristali. Sonrasını 130'la. Ondan en sonunda 200 ateş kristaliyle çevirmeye başlıyorsunuz. Zaten balina bile olsanız sizin şu 130'ları falan görmemeniz lazım. Hatta 100'ü bile görmemeniz lazım. Bunlar çok aşırı masraflı olmaya başlıyor. Free to play oyuncular ne yapacak? Düşük yatırımcı oyuncular. Buraya gelecekler haftalık olarak, eğer ellerinde birazcık ateş kristali de varsa. İlk gün burayı 20'de 20 çevirecekler. Her günün başında arkadaşlar, gün yenilendiğinde ilk çevirmeniz %50 indirimli oluyor. Ondan sonraki günlerin her gün bir kere 50 ateş kristallik olan çevirmeyi %50 indirimli bir şekilde 25 ateş kristaline günde bir kere çevirerek alacaksınız. Haftalık sizden 550 ateş kristali civarı bir şey gidecek. Toplamda ortalama 40-45 arası bir arıtılmış ateş kristali alabiliyor olmanız lazım. En hızlı ve en ucuz yolunuz bu. Ama o kadar bile yatırım yapmıyorsunuz, hiç yatırım yapmıyorsanız benim önerim şu olur. İlk gün 14 tane, 13 tane ateş kristali dönüştürmesini yaparım buradan. Şöyle göstereyim. Ya bunu şöyle bir 10-12 tane yaparım. Ondan sonra günlük %50 indirimleri, bunu her gün 10-10 alırım. Hafta biterken de 20'lik, artık 20'lik kaldıysa hakkım, 20'likleri bitirip 50'yi çevirmeden bir sonraki haftaya geçerim. En ucuz yolunuz da bu. Çünkü sadece %10, %50 indirimleri alırsanız çok yavaş olur. Bu şekilde de eyaletin gerisinde kalırsınız. O kadar da yapmamanız Evet. lazım. Bu arada şeyi de atlamayalım. Yeni başlayan oyuncular bilmeyebilir. Herhangi bir bina yükseltebiliyor musun şu anda? Gösterebiliyor musun? Ya şuradan Yükseltmediğin. göstereyim. Evet. Burada yükseltirken arkadaşlar 5 adım ilerlemeniz gerekiyor ve her adımda kaç istiyor mesela Serhat burada? Ya mesela burada benden şu anda 40 ateş kristali 2 arıtılmış istiyor mesela. Her Ya bir bu kademede bunlardan isteyecek arkadaşlar sizin için. 5 kademeyi de tabii bitirdiğinizde 6'ya geçmiş olacak.
Bu beşinci aşamaya kadar, ya FC 5'e kadar arkadaşlar burada ne yazıyorsa bitirmek için, yani atıyorum mesela 4 olsaydı 5'e geçirmek için burada yazanın 5 katını verecektiniz totalde 5 aşama için. Ama FC 5'ten sonra 8'e kadar geldiğinizde ilk 4 aşamada burada yazanları istiyor. Son aşamada burada yazanların 2 katını istiyor. Yani 6 Sonra. aşama yapıyormuş gibi oluyorsunuz. Miktarları ona göre kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bununla alakalı hemen bir Ee, görsel getirdim ekrana arkadaşlar. Burada da FC6, 7 ve 8'in maliyetlerini görüyorsunuz. Bu resmi de tek tek saymayalım Serhat biz. Bu resmi de ben evet, evet, şeye sayın. ekleyeyim. Oradan kendiniz bakarsınız arkadaşlar. Bunun da Şeyi linkini de şeye ekleyeceğim. Şeyi de söyleyelim Çağrı. Şimdi en Tekrar son döndüm zaten ekrana. Savaş Akademisi'ne değiniriz. Savaş Evet. Akademisi'ne değinmeden önce arkadaşlar şunu bir baştan söyleyelim. Kesinlikle revire siz ateş kristali harcamayın. Çünkü ateş kristaliyle yaptığınız yükseltmenin verdiği revir kapasitesi inanılmaz düşük. Yani bu kadar miktarlar verip toplamda 1000-2000 revir kapasitesi FC seviyesi için, hadi bilemediniz 3000 revir kapasitesi almanın hiçbir kârı yok. Evet. Onun yerine biz zaten biliyorsunuz revir kapasitelerimizi büyümedeki koğuş genişletme araştırmalarından alıyoruz. Hatta şöyle diyeyim, burası ben hiç FC olmasa daha iyi olurdu. Ben de zamanında bastım ama hiç Evet. gerek yoktu, yani öyle diyelim. Peki çok sorulan bir tane soru soracağım Serhat sana. Bunu senin Tabii. cevaplamanı istiyorum. Diyelim ki FC3 var benim eyaletimde. Fırına gelir misin? Yeterince de biraz ateş kristalim var diyelim. 30'dan fırına direkt FC3'e mi götüreyim kampları yapmadan? Ya da öncelik mesela FC1 yaptım sonra gidip 3 kampı da FC1 mi yapayım diye çok Ya fazla onu soru geliyor. Ne düşünüyorsun bu Onu konuda? şöyle söyleyeyim. Ya aslında bunu fırını çok hızlı bir şekilde yapmanın size vereceği tek şey arkadaşlar, burada sıralamaya girmek belli bir süre. Yani yeni ateş kristali çağı, yani 5 açılana kadar, 8 açılana kadar. Onun dışında normal sadece fırını basmanın oyuna kendi başına hiçbir katkısı yok. Biz bu fırınları zaten komuta kapasitesi artı kampların seviyesi için başlıyoruz. Yani sizin burada gelip kampları almadan fırın seviyesi basmanızın oyuna hiçbir manası ve katkısı yok. Evet Onu yani söyleyelim. fırını FC1 yaptıysanız dönün arkadaşlar kampları FC1 yapın. Sonra fırın Kesin. FC2, kamplar FC2. Bu şekilde gidin ki en azından seferberliklerde de kendinize yer bulun ve aynı şekilde de askeri birimleriniz güçlenmiş olsun. Yani şu yapılabilir Çağrı. Hani mesela arkadaşlar şey yapmak isteyebilir. Hani e, şeyleri, tüm kampları yapacak şeyi yoktur. Elinde vesaire ateş kristali belli bir miktarda var. Der ki mesela biz sadece işte piyade ağırlıklı garnizon atıyoruz. Ben der mesela gider hepsini FC1 yapacağıma fırını FC2 yapıp piyademi önce bir FC2 yapayım, ondan sonra diğerlerine dönerim diyebilir. Kesinlikle. Bu sırada ben ekrana şöyle getirdim arkadaşlar. FC8'den 9'a gitmenin ve 10'a gitmenin maliyetlerini bunları da çok detaylı bir şekilde sizinle açık videonun açıklamalarına ekleyeceğim. Oradan indirip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bununla alakalı da çok detaya girmeyelim Serhat. Tabii. Şey Savaş diyeceğim. Akademisi'ne geçelim Savaş istersen. Akademisi ile alakalı da abi o konu apayrı. Dünyanın apayrı bir konusu. Onunla alakalı taktiklerden falan bahsedelim. Zaten kanalımızda bununla alakalı çok detaylı bir video var. Önemli olan şeylere değinelim. Yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler. Hızlıca geçelim burayı da. Bu Savaş Akademisi videosunda yine videonun açıklamalarına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Tamamdır. Hızlıca anlatalım. Arkadaşlar Savaş Akademisi sizin yeni araştırma ağacınız. Buradaki araştırmalar ateş kristaliyle yapılıyor. Ateş kristalini toza dönüştürüyorsunuz ve bu tozlarla araştırma yapıyorsunuz. 10 ateş kristaliniz 13 ateş kristali tozuna denk, öyle diyeyim. Ee, Ama burada şöyle bir mesele var. Burası oyunun en pahalı kısımlarından birisi. Sizin 3 adet T11 Helios askeri açmanız size toplamda 35 bin 40 bin civarı bir ateş kristaline mal oluyor. Bu free to play bir oyuncu için inanılmaz yüksek bir rakam. Hani erişebileceğiniz bir rakam da değil, öyle söyleyeyim. Ve şöyle de bir durum var. Bu T11'ler açıldıktan sonra oyunda inanılmaz kaynak sıkıntısı yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden ben arkadaşlarım bu zaten oyunun 230. gününde gelen bir şey. Hani FC5 zaten gelmiş oluyor. FC8 yaklaşıyor oluyor. Ben bu arkadaşların ateş kristallerine fırın seviyesi için, kamplar için ayırmalarını öneriyorum. Buradan ne yapabilirler? Buradan gelip e, atıyorum nişancı öldürücülüğü, nişancı saldırısı, piyade sağlığı savunması, bizim önerdiğimiz istatistikleri alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Helios'a yönelmek sizin için çok
pahalı olabilir ama yine de istiyorsanız aynı anda hepsine gitmeyin. Tek bir tarafa yönelmeye çalışın. Çünkü çok masraflı. Şey de söyleyelim. Burada günlük 25 binlik çeliği 20 kere, yani toplamda 100 bin çelik vererek toplamda 20 toz dönüştürebiliyorsunuz. Balina veya köpek balığı yatırımı yapan arkadaşlar bunu çok fazla kullanmasınlar. 5 milyon, 4 milyon bu tarz çeliklerin altına düşmeyin mümkün olduğunca. Çünkü araştırmalar inanılmaz derecede çelik istiyor bu e, ateş kristali laboratuvarında, öyle diyeyim. Kesinlikle. Ve şey yapmanız lazım. Ama düşük yatırımcı oyuncular burada ara ara yükseltme yapmak için çelikleri olduğu müddetçe burada dönüştürme yapabilirler. Onu söyleyelim. Çok da söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Burayı daha fazla uzatmayalım. Çağrı, ne Kesinlikle. diyorsun? Birkaç bilgi var abi. Unutmayalım. Onları atlamadan onları da söyleyeyim. Sonra videonun sonuna gelelim. İstersen çık buradan Serhat. Ateş kristali ile alakalı yani atlamayacağınız, kaçırmayacağınız birkaç şey var arkadaşlar. Serhat'ın videonun başında söylediği gibi aktif olarak sürekli günlük 3 kere gelen fener görevlerini kesinlikle atlamayın. Oradan iyi derecede ateş kristali geliyor. Aynı zamanda şey var. Günlük görevleri sonuna kadar kesinlikle tamamlayın. Ve günlük arıtma hakkınızı da sonuna kadar doldurun arkadaşlar. Bunun dışında Şeyi de söyleyelim evet, Çağrı, istiyorsan. Oyun başı vesaire, hani genelde yeni eyaletlerde arkadaşlar ateş kristali elde etmekte çok zorlanıyorlar. Arkadaşlar, eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız şunu ben söyleyebilirim. Oyundaki her zaman en mantıklı ateş kristali paketi, ya doğum günü paketi gibi ekstrem paketler var, onlar hariç. Ateş kristali kartı her zaman oyundaki o gende gelen ateş kristali paketlerinden genelde bir nebze olsun daha karlı oluyorlar. Veya özel etkinliklerde gelen ateş kristali paketlerini falan beklemeniz lazım. Ama eyaletinizde normalde gelen bu sayfalara düşen ateş kristali paketlerinden çok fazla şey elde edemezsiniz. Onu da bilin. onun dışında önerebileceğin ateş kristali paketi var mı Serhat? Şu pakette gelirse buradan alabilirsiniz diyebileceğin direkt ismi. Ee, Fanatik Şöyle paket mi? önereyim. Fanatik paketini şundan öneriyorum. Oyunun ilerleyen aşamalarında miktarları düzeliyor ve yanında çok güzel hızlandırma veriyor. Çünkü ya özellikle Helios tarafına yönelecek arkadaşların hızlandırma sıkıntısı da çok oluyor. Bu arada bu fırınları etkinliklerde falan basmak için bu binaları gereken hızlandırmalar da bir süre sonra çok sıkıntı oluyor. O yüzden Ateş Kristali Fanatik paketi bu iki sorunu birden çözebiliyor. Ben Fanatik paketini o yüzden öneriyorum. Onun dışında zaten bu görünüm etkinliklerinde gelen mesela arkadaşlar bu gördüğünüz paketler gibi. Bunlar da zaten bu etkinliklerde biz özel videolar çekiyoruz. Nereye kadar almanın mantıklı olduğunu takip ederseniz oralarda söyleriz size Kesinlikle. zaten. Mia'nın fal kulübesi de iyi bu arada. Tabii şanssız yaver giderse. Evet, ben hiç şanslı olmadığım için yatırmıyorum ama oradan çok iyi kazanan arkadaşlarım var, evet. Kesinlikle. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Eksik anlattığımız ya da yanlış anlattığımız düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çekmemizi istediğiniz başka videolar varsa onları da yorum atarak belirtebilirsiniz. Gerçekten bunu çok önemsiyoruz ve öncelik veriyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Serhat ağzına sağlık abi. Ben de teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bizimle kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.